size harika ve farklı bir pizza yapacağım. Allah izin verirse inşallah. Bir bardak yoğurdumuz var. Ondan sonra bir bardak sıcak suyumuz var. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Bir paket mayamız var. Aldığı kadar da un koyacağız. Allah, bir de dökebilsem sevgili dostlar, çok şey yapacağım da. İşte ne diyeyim. Şimdi karıştırma makinesiyle karıştıracağız Allah izin verirse, dedim ya. İşler kolaylaştı diye sevgili dostlar. Karıştıracağız bunu. Şimdi 4 bardak un koyacağım. Eksiği fazlası olursa size söyleyeceğim sevgili dostlar. Şimdi oldu 2. Oldu 3. Oldu. Olamadı. 4. Normal su bardağıyla 4 bardak un koydum sevgili dostlar. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Bakın sevgili dostlar, hamurumuz çok güzel kıvamda yoğruldu. Allah razı olsun bizim makinemizde. Şimdi makinemizin aparatını çıkarıp hamurumuzu toparlayacağız. Kendime çiğ köfte makinesi alıyorum dedim. Sen hamur makinesi yaptın. Ama ellerine sağlık. Allah senden razı olsun kızım. Çok iyi oldu. Aslında kendim almadım. O gün hamur yoğururken sen dedin ya. Artık Gerçekten, yaşlandım, yoruluyorum dedin evet, ya. Gerçekten yoruluyorum. Kolum kalmadı. O yüzden ben aldım. Öylece, işin şakası o da. Bunu temizledik sevgili dostlar. Şimdi de şöyle yere biraz, masamızın üstüne biraz un serpelim. Herkes nerede yapıyorsa orada. Bakın harika bir hamur oldu. Pürüzsüz ve güzel. Evet. Dinlenecek mi? Hayır. Sevgili dostlar, bunun özelliği dinlenmeyişi. Hani maya koyduk ama illa mayalanıp da kocaman kocaman şişmemesi. Şimdi güzelce hamurumuz birazcık da burada şöyle toparlayalım. Ele yapışmayan, böyle çok cıvık da değil, çok sert de değil. Tam bir güzel bir hamur oldu bakın sevgili dostlar. Böyle toparlayıvereceğiz. Ondan sonra da kullanacağız Allah izin verirse. Sevgili dostlar, şunu ayırıyorum. Şu bizim pizzamıza yeterli. 2 bezi bizim pizzamıza yeterli. Fındık pizza da yapabilirsin onlardan. Evet. Onlardan da sonra değerlendiririz. Şimdi şöyle güzelce bezelerimizi yapıyoruz. Şimdi de diğer malzemelerini hazırlayalım. Bezelerimiz biraz dinlenene kadar. Sevgili dostlar, pizzamızdan kalan hamurumuz burada duruyor. Hemen ondan da ne yapalım? Bakın birazcık kırmızı biberimiz var. Birazcık da sucuğumuz var. Doğrayalım, güzel bir poğaça yapalım. Hem misafirlerimize, hem çocuklarımıza, hem kendimize, çayda inşallah pazar günü ya bugün. Pazar günü güzel bir şey, içine de birazcık peynir koyduk mu harika bir poğaça yapacağız Allah izin verirse. Harika bir poğaçamız olacak, göreceksiniz sevgili dostlar. Çünkü hamurum elimde kalsın istemiyorum. Hem bugün çocuklar da evde ya, bolcana yerler. Şimdi hemen şöyle kesiyorum. 4 tane beze çıkacak inşallah. Şimdi hemen güzel bir poğaça. Pizzamızın yanında poğaçamız da hazır. Bu da size bir ek
Poğaça tarifi olsun. Bu sefer 4 bezim var sevgili dostlar. 4 ekmeği birden açacağım Allah izin verirse. Pizzada 2 ekmeğe ihtiyacım vardı. Poğaçada 4 ekmeğe ihtiyacım var. Evet, bu da sondu. Bunu da böyle birazcık unladıktan sonra ne yapıyoruz? Açmaya başlıyoruz. Sevgili dostlar, 4 tanesini açtık. Şimdi size göstereceğim. Bakın, 1. Kendi isteğimin boyuna göre açtım. Bu boyutta lazımdı ekmek. Daha büyük açılabilir mi? Tabii ki açılabilir. 2. 3 ve 4. Şimdi bunları işleyeceğiz sevgili dostlar. Bunun için de işlemek için şöyle biraz katlamaya ihtiyacı var. Böyle güzelce ne yapıyorum? Her yerine yağımızı sürüyorum. Değerlendirelim sevgili dostlar. Bu pizzamızdan kalan yağımız. Harika bir de poğaçamız olacak. Şimdi sıra geldi. İkinci ekmeğimize. Üçüncü de. Üçüncü ekmeğimize pardon. Bazen ben yanlış diyebiliyorum sevgili dostlar. Yaşlılığıma verin, yaşlılığıma. Sen o kelimeyi kullanmayacaksın. Yasak demedim mi? Niyeymiş o? Yaşlıysam. Benim psikolojim bozuluyor ya. Ben 60 yaşına gelmiştim. Genç mi olacağım daha? Masterchef de beni kabul etmiyormuş. Sen yaşlısın diyormuş sevgili dostlar. Bakarız o zaman. Canları sağ olsun. Masterchef'e katılırken yaş engellemesi mi var? Bilmem. Aklıma geldi söyledim. Peki. Tamam. Sevgili dostlar bakın yağı en sonunu bitti. Hazırladığımız poğaça hamurumuzun üzerine sürdük. Ve şimdi ikinci aşama. Şöyle sıkıca saralım lütfen. Mümkün olduğu kadar sıkı sarmaya dikkat edelim. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi hamur keseceğine de şöyle bunu biraz büyük kestim kenar olduğu için bu şekilde keselim. 2 parmak arayla. Bu şekilde tutuyoruz ve şöyle bastırıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Ondan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bezelerini bir düzeltelim. Küçükler de küçük olsun. Hiç önemli değil. Şimdi merdanemizi alıyoruz. Tekrardan. Bakın sevgili dostlar. Bu şekilde açıyoruz. Boyutunu kendinize göre hazırlayın. Ben bu şekilde bu kadar yeter diyorum. Kapalıyken kameraya konuşur gibi konuşuyorsun ha. Ben kapalı olduğunu bilmiyorum ki ben işimin derdindeyim. He, kameraya konuşuyorsun da kamera kapalı, senin kameran yok. Niye? Nereye gitti benim kamera? Senin kameranla fotoğraf çekmeye uğraşıyorum ben. Vay. Sevgili dostlar benden habersiz iş yapıyorsa benim bundan ne suçum günahım var. Kaç tane poğaçamız olacak bak bu hamurdan şimdi. Gerçekten de lezzetli bir poğaça olacak. İnan ki böyle lezzetli olacak ya. Biraz peynir, kaşar peynirimiz var. Zaten sucuğumuzun şeyimizi söylemiştim. Kırmızı biberimizi. Azıcık da maydanozumuz var. Bak böyle güzelce harmanladım. Şimdi
poğaçalarımızın içine ne yapacağız? Şöyle elimize alacağız poğaçalarımızı. Şöyle devireceğiz ve kapatacağız. Bakın bu şekilde kapatacağız. Bu kadarcık mı? Evet. Şimdi bunu böyle pay edelim. Ona göre yettiği kadar ona göre yerleştirelim sevgili dostlar. Şöyle güzelce hepsine pay edelim ki birine az birine çok kalmasın. Ben size nasıl kapatıldığını gösterdim sadece. Şöyle bastırmanız yeterli. Oy minnahım benim. İsteyen böyle küçük de yapabilir sevgili dostlar. Ama bu da çok küçük oldu yani. Şöyle. Sevgili dostlar bunu buraya aldırmak zorundayım. Şöyle birazcık sıklaştıracağım. İnşallah siz de benim durumuma düşmezsiniz. Çünkü bunları buna aldırmak zorundayım ben. Başka bir tepsi daha yapmaya hiç niyetim yok. Küçük kaldı. Küçük kaldı. Çocuğu sıkıştır bir yere. Mecbur sıkıştıracağım. Yapacak bir şey yok. Tamam. Nasıl olsun? Tepsi mayasına mı gidiyoruz? Hoşça kalın. Poğaçalarımız kabarmış. Şimdi güzelce bunları ne yapıyoruz? Şöyle. Susamlarımızı da dökelim. Azıcık azıcık da çörek otlarımızı koyalım ki lezzeti, bereketi artsın. Evet, harika oldular. Şimdi doğru fırına götürüyoruz sevgili dostlar. Evet. Hadi bakalım. Bakın sevgili dostlar, harika poğaçalarımız oldu. Altı da çok güzel kızardı, üstü de. Şimdi de servis yapalım bakalım. Yani servis tabağımızı alalım. Servis tabağı yapalım derken şöyle güzel güzel alalım. Evet. Sevgili dostlar, bakın harika bir poğaçamız oldu. Görünümü harika ve pişmişliğine de size şöyle bir göstereceğim. Bakın altı da çok güzel pişirdi. Sade yapan değil, marifetli olan. Pişiren de marifetli sevgili dostlar. Elim yandı. Bakın içi de çok güzel. Mis. Evet. Bakın nasıl pufidik pufidik hemen geri kakı veriyor. İçini çok güzel çekmiş bak. Harika. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Daha çekiyor mu?